Ben Ömür Gedik, Hachiko Derneği'nin kurucu başkanıyım. Hachiko Derneği'ni kuralı çok uzun zaman oldu. O yıllarda bana hep işte 1-2 yıllık heves kurarsın sonrasında bırakırsın diyorlardı ama hiç öyle olmadı. Yaklaşık 14-15. yıla giriyoruz. 15 yıldır hayvan hakları mücadelesinin tam içindeyiz ve en güvenilir derneklerden bir tanesiyiz. Bu çalışmalarımız devam edecek. Hayvan hakları ile ilgili çalışanların motivasyon kaynağı tamamen güzel canlıların gözlerinde gördüğü o sevgi, o ışık. Yaşam amacımın hayvan hakları ile ilgili tarihe bir not düşmek olduğunu düşünüyorum. Umarım bu kısa yaşamımda bir şeyleri değiştirmiş olurum. Benden sonrasında hayvan hakları, hayvanlara duyulan merhamet, vicdan bir tık daha öteye gitmiş olur. Tek amacım bu aslında. Ağırlıklı olarak sokakta beslemeleri çok yapıyoruz. Sadece İstanbul değil, Türkiye'nin dört bir yanında il temsilcilerimiz var ve onlar vasıtasıyla farklı illerdeki sokak beslemelerini çok ağırlıklı olarak yapıyoruz. Sadece sokak değil, ormanlardaki beslemelerde. Tedaviler dediğim gibi çok fazla tedavi, masraflar çok arttı özellikle son zamanlarda. Hem mamalar hem veteriner masrafları. Bu konuda bizden yardım isteyen hayvanseverleri geri çevirmiyoruz. Elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Yunuslar için de biz çalışmalar yapıyoruz. Çiftlik hayvanları için de çalışmalar yapıyoruz. Genç Hachiko oluşumumuz var. Genç Hachiko üniversitelerde hayvansever toplulukları bir araya getirebilmek, onları da bizim mücadelemize dahil edebilmek ki çok değerli olduğunu düşünüyorum. Benim için aslında en değerli olan çocuklar ve gençler. Onlar değişirse gelecekte hayvan hakları ile ilgili mücadelemiz çok daha doğru adımlarla ilerliyor olacak. Bu nedenle asıl hedefimiz aslında çocuklar ve gençler. Benim hayvanlarla olan hikayem çocukluğumdan başladı. Erenköy'de şu anda binalar var ama o zamanlar çok daha yeşil bir yerdi. Biz sokakta oynayabiliyorduk, şanslı çocuklardandım. Bu nedenle kediler, köpekler, civcivler, işte tavuklar, kuşlar, bunların hepsiyle iç içe büyüdüm. Hatta kurbağalarla da, kurbağa yavrularını işte su birikintilerinden alıp kuruduğu zaman diğer bir su birikintisini elimle götürdüm. Annem de çok kızardı. İşte sihir olacak falan. Gerçekten arada sihir de oluyordu ama o zamanlardan başladı. Sonrasında bir obsesif kompulsif bozukluk yaşadım. Çok fazla insan içine çıkamadım ki gazeteciliğimin de en yoğun olduğu dönemde. İnsanlarla el sıkışamıyordum. İşte kapı kollarını şöyle açıyordum, mikrop kapacağım diye. Korkunç bir mikrop takıntım oluşmuştu. Tedavi gördüm. Hem psikiyatrlar hem psikologlar. İlaç tedavisi bile gördüm ve hiçbir işe yaramadı. Beni hayata döndüren köpeğim oldu. İlk köpeğim Buddy. Sonrasında onun tek başına, ben evde işe giderken tek başına kalmasına dayanamadığım için ikinci köpeğimi aldım. Sonrasında üçüncü köpek geldi. Sonrasında kedi geldi. Yolda bulduğumuz kedi geldi. Kedi köpek anlaşamaz derler. Anlaştılar. Bir kedi gelince herhalde kediler aralarında konuşuyor diye düşünüyorum ben. Başka yavrular gelmeye başladı. Şu anda 40'a yakın kedim var. Bir 13-14 tanesi tamamen ev ortamında yaşıyor. Çünkü sağlıkları çok iyi değil. Yaşlanmış olanlar var. Hasta olanlar var. Diğerleri bahçeye girip çıkıyor. Onlarla beraber yaşıyorum ama şimdi çiftlikte de 20'nin üzerinde köpeğimiz var. Köpekler Hachiko Derneği olarak sahiplendiğimiz, orman yangınlarından kurtardığımız, işkenceden kurtardığımız ve tabii ki bu yasaklı ırklara uygulanan zulüm nedeniyle onları kurtardığımız yasaklı ırklarımız da var. 2 tane de eşeğimiz var. Bir anne eşek ve sıpası. O da Batman'da işkence gören bir ayağı kırık bir eşek yolda bulundu. İşte muhtemelen kasapların eline düşecekken aldık. Meğerse hamileymiş. Bir hafta sonra da doğurdu. Yani kediler, köpekler, eşeklerimiz böyle kalabalık bir hayat yaşıyor. Anatole France'ın çok güzel bir cümlesi var. Ben hep tekrarlarım. Bir insanın ruhunun yarısı bir hayvanla tanışıncaya kadar uykudadır der. Ben buna çok inanıyorum. Çok arkadaşım var. Bir kedi gördüğünde 3 adım öteye zıplayan, köpek gördüğünde aman aman diyen ve şu anda hepsinin evinde ya kedisi ya köpeği var. Bana fotoğraf atıyorlar. Yatakta beraberler, sarılmışlar. Ben nasıl böyle değiştim? Hep bunu söylüyorum. O tanışma anından sonra değişmemek elde değil. Zaten siz değişmiyorsunuz. Onlar sizi değiştiriyorlar. Yani yapabiliyorlarsa bir hayvanla yaşaması çocuğun çok çok önemli. Hem sorumluluk duygusunu edinmesi adına hem de o müthiş sevgiyi görmesi adına. Bu giderek kirlenen, giderek çıkar ilişkileri üzerine inşa olan dünyamızda o saf ve temiz sevgiyi bulabileceğimiz tek yer hayvanlar bence. TikTok'la biz geçmişte de açık olarak çok proje yaptık. Sokakta Mama Var projesiyle birlikte hem sokaktaki hayvanlara mama sağladık ama bir yandan da işte o az önce söylediğim eğitim çok önemli dediğim noktada insanların hayvanlarla olan bağını ve bir şeyler yapma güdüsünü bir şekilde kaşıdık ve geliştirdik. Orada TikTok'ta yaptığımız o projenin sayesinde sokaktaki hayvanlara mama veren çocuklar, gençler sadece o an vermediler. Devamını da getirdiler. Bu bence çok büyük bir başarıydı ve güzel. Hani eğitim diyoruz ya, ne yapabiliriz? İşte daha güzeli ne olabilir? TikTok'un kitlesi, TikTok'un yayıldığı alan bizim için çok değerli. Tam hedef kitlemiz aslında. Bu yüzden ben hem kişisel olarak hem de dernek olarak
çalışmalarımızın, ortak çalışmalarımızın sürmesini çok arzu ediyorum. Hachiko Yaşam ve Eğitim Çiftliği'nde TikTok bizim yanımızda olursa çok çok mutlu olacağız. Umarım çok daha güzel şeyler yapacağız. Bizim sahadaki elimiz kolumuz TikTok.